merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. 2 tane yuvarlak parça yapıyoruz. Daha sonra parçamızı buradaki çanta aparatımıza sabitleme yaparak bu şekilde şık, farklı tarzda bir çanta yapmış oluyoruz. Sonuç gayet güzel oldu bence. Şimdi yuvarlak parçamızı buradan orta kısımdan başlıyor. Fıstık modelden oluşuyor. Arttırma yaparak dönerek buradaki boyuta ulaşana kadar devam ediyoruz. Ben polyester makrome ipi kullandım. İp ve aparatı aynı yerden aldım. Yavuzlar İplik Antalya'dan. Açıklama kısmına yine ismini yazıyor olacağım. Videonun başlangıcında da tamamlanmamış halini gösteriyorum sizlere. Kendileriyle Instagram'da iletişime geçerek temin edebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Ben kahve tonlarını çok sevdiğim için bu şekilde bir renk kombini yaparak çantamı oluşturmuş oldum. 2 adet ip yeterli oldu. Polyester makrome ipi olduğunu söylemiştim. 4 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Şöyle sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın ilmek kaydırmalar yaparak birleştiriyoruz ve taban kısmında bu şekilde detayları bulunuyor. İçerisine ben şu anda tam net görebilmeniz için havlu koydum. Ama ağız kısmı bakın bu şekilde geniş bir ağız detayı var. İçerisinde rahatlıkla birkaç parça eşyanızı sığdırabileceğiniz büyüklükte. İsterseniz bu şekilde elde tutarak kullanabiliyorsunuz ya da uzun askısıyla da kullanıma uygundur. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için polyester makrome ipini tercih ettim. Sadece parçamızın yan şeritlerinde ip kullanacağız. 2 adet yeterli olacak diye düşünüyorum. Bravo markaya ait polyester makrome ipi 100 gram 150 metre uzunluğunda. Renk kodu 3 numara. Yine ipim ve deri parçalarım dahil olmak üzere hepsini Yavuzlar İplik Antalya'dan temin edebilirsiniz. Açıklama kısmına yine ismini yazıyor olacağım. Kendileriyle Instagram üzerinden iletişime geçerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bu aparatınızın yanında bir tane de askısı geliyor. Kit halinde temin edebilirsiniz. 4 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Şimdi ben bir kenarını yaptığım için ikinci kenarı beraber yapıyor olacağız. Bir kenarda bir yumak ip kullandım. Bakın bir yumaktan elimde bu kadar kaldı. O yüzden 2 adet yeterli olacaktır. Şimdi bu şekilde parçamı tamamlayıp geliyorum. Daha sonra dediğim gibi buraya ilmek kaydırma ya da dikerek sabitlemesini yapacağız. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve buraya dediğim gibi sabitlemesini beraber yapıyor olacağız. Şimdi nasıl bir başlangıç yapıyoruz? İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek halkamı oluşturdum. Bir tane zincir. Halkanın içerisine döndüm. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Halkanın içerisine döndüm. Sık iğne. Halkanın içerisine döndüm. Sık iğne yapıyorum. Burada zinciri saymıyoruz. 3 tane sık iğne yaptım. Devam ettim. 4 5 6 7 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi çekerek halkamızı kapatabildiğimiz kadar kapatıyoruz. Daha sonrasında ilmeğime tığımı geçiriyorum. Bir yandan şu şekilde ipimi tutarak arada gizleyip yok edeceğim. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İçerisinden çekip ilmek kaydırmamı yaptım. Bakın ipimi hala tutuyorum. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi çektim, uzattım. Zincir kadar uzatıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 kez aynı boşluğa batarak ipimi uzattım. Bakın hepsi tığımda. Daha sonra içerisinden ipimi çektim. Hepsinin içerisinden 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi uzatıyorum. 1 aynı boşluğa döndüm. 2 3 ve 4.
4 kez aynı işlemi yaptıktan sonra ipimi hepsinin içerisinden çekiyorum. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez aynı işlemi yapıyorum. Hepsinin içerisinden ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 kez aynı boşluğa batıyorum. Hepsinin içerisinden ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım ve bu şekilde devam edelim. Son boşluğuma da aynı şekilde batma işlemi yaptıktan sonra en sonunda bakın ilmek kaydırma yaparak birleştirdiğim nokta var. Buraya herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Çünkü bizim 8 tane fıstığa ulaşmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi birinci sıramızı tamamlıyoruz. İlk boşluktan bakın zincir çekerek başlangıç yaptığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Daha sonra yandaki boşluğa geliyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın 2 tane fıstığın ortasındaki boşluktayım. Buradan ikinci sıramın başlangıcı için 1, 2, 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa döndüm. İpimi zincir kadar uzattım. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini çekiyorum. Bir tane, 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4 kez aynı boşluğa batıyorum. İçerisinden ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Bakın bir boşluğa 2 tane fıstık yapmış olduk bu şekilde. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4. İpimi içerisinden çekiyorum. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 ve 4. Hepsinin içerisinden ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 ve 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisine ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2, 3 ve 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisinden çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Bu şekilde her boşluğa 2 tane fıstık yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma da 2 tane fıstık yaptıktan sonra 2 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki 3. zincir tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Daha sonra 2 tane fıstığın ortasına bakın çift yapmış olduğumuz noktanın ortasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir kez ilmek kaydırma yaparak boşluk noktamıza gelmiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4 kez. Tüm ilmeklerim arasına ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 ve 4 kez batıyorum. İpimi çektim. 1, 2 zincir çekerek kapattım.
Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisine ipimi çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 ve 4 kez batıyorum. İpimi çektim. 1 2 zincir çekerek kapattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 kez, bir kere daha 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisine ipimi çektim. 1 2 tane zincir. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 ve 4. İpimi çektim. 1 2 tane zincir çekerek kapattım. Şimdi burada çift fıstık yaparak başladık. Çift tek şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma tek fıstık yaptım. Daha sonra 2 tane zincirimi çektim ve 3. zincir tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Ortadaki boşluğa geldim. Tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma yapıyorum. Ve buradaki boşluğumuza gelince bir üst sıra için 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa geldim. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4 kez batıyorum. Tüm ilmeklerimi içerisine ipimi çekip 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisine ipimi çektim. 1, 2 tane zincir çekerek kapattım. Şimdi bu bizim 1, 2, 3, 4. sıramız. Her boşluğa bir tane tek fıstık yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek 5. sıramın başlangıcını yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4 kez. Daha sonra tüm ipimin içerisinden ipimi çekiyorum. 1, 2 zincir çekerek kapattım. 5. sıramızda arttırma yapıyoruz. Tekrardan aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3, 4 kez batıyorum. Hepsinin içerisinden ipimi çektim. 1, 2 zincir çekerek kapattım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 kez batıyorum. İlmeğimi çektim. 1, 2 zincir çekerek kapattım. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4 kez batıyorum. İpimi içerisinden çektim. 1, 2 tane zincir. Şimdi burada yuvarlak taban yapıyormuş gibi düşünelim. Bir alt sırada hiç arttırma yapmamıştık. 3. sıramızda arttırma yaptığımızda çift tek şeklinde devam etmiştik. Üzerine bir sıra arttırma yapmadım. Şimdi ne yapıyorum? Çift 2 tek şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir üst sıraya geldiğimde arttırma yapmıyorum. Bir üst sıraya geldiğimde çift fıstık modelimizle başlıyoruz. Çift 3 tek şeklinde devam ediyoruz. Yani bu hep bu şekilde devam ediyor. Bir sırada arttırma yapmıyorum. Her boşluğa bir tane fıstık yapıyoruz. Bir sırada arttırma yapıyoruz. Arttırma yaptığımız sırada
sadece tek fıstık sayımızda artış oluyor. Burada 2 yapıyorsak bir üst sırada arttırma sırama geldiğimde 3 tane tek, bir üst sıraya geldiğimde 4 tane tek, bir üst sıraya geldiğimde 5 tane tek şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edelim. En son 3 tek bir çift arttırmamı yaptıktan sonra üzerine 2 sıra hiç arttırma yapmadan devam edip tamamladım. Buradan itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra boyunca giderek istediğimiz genişliğe ulaşmış olduk. Şimdi sonda 2 tane zincirimi çektim. Ve 3 zincir çekerek başladığım noktanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Ve burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi parçamızı tamamlayıp geldikten sonra sıra geliyor birleştirme işlemine. Ben bir tarafını birleştirdim, geldim bakın bu şekilde ilmek kaydırmalar yaparak tüm kenar boyunca. Burada püf noktası. Şimdi burada 5. boşluğumuzda belirledikten sonra bakın üstten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan bir başlangıç yapıyoruz. Dönerek buradaki noktaya kadar birleştirme işlemi yapacağız. Hemen şöyle parçamı döndürdüm. En üstteki boşluktan bakın şöyle duruyor. Tığımı geçirdim. İlmeğimi tuttum. Üste kadar çekiyorum. Daha sonra bir alttaki boşluktan tığımı geçirdim. Ve buradaki parçamda bakıyorum. Şuradaki boşluktan tığımı geçirip üste kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. Bir alttaki boşluğa geldim. Parçamdaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi üste kadar çekip ilmek kaydırma. Bir alttaki boşluğa geldim. Bakın. İlmek kaydırma. Son 5. boşluğum. Arka parçamdaki boşluğa geldim. İpimi üste kadar çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Devamında artık buradaki askıdaki parçamızı bitirmiş olduk. Her boşluğa yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada ben bir kenarımı birleştirdiğim için sizlere şunu söylemek istiyorum. Tamamıyla bu aradaki görmüş olduğumuz boşluklar eşit gelmiyor. O yüzden arada sadece birkaç kez bunu da birleştirirken fark edeceksiniz. Fıstığın tepesine bakın mesela burada. Fıstığın tepesindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma ve yandaki boşluğa geliyorum, ilmek kaydırma. Bunu arada birkaç kez yaparsanız 2 ya da 3 olması gerekiyor. Hiç sıkıntı yaşamadan birleştirme işleminizi yapabilirsiniz. Diğer türlü her boşluğa bir tane ilmek kaydırma yaptığımızda buradaki boşluğu kastediyorum. Sıra sonunda yeterli gelmeyebiliyor. Şimdi şöyle devam ediyorum. Bir tanesini fıstığın tepesine yaptım. Biraz daha ilerledikten sonra bir kez daha yapalım istiyorum. İlmek kaydırmalarımı biraz sıkı yapıyorum. Şimdi buradaki fıstığın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma. Yandaki boşluğa geldim. İpimi bakın boşluktan tığ yardımıyla üste kadar çekip ilmek kaydırmamı yaptım. Burada aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Ve çantamızı tamamlamış olduk. Bakar mısınız? Gayet güzel, farklı bir çanta yapmış olduk beraber. Bu şekilde askısını da bakın sabitleme yapacağınız tak çıkar halinde kullanabileceğiniz noktası var. İsterseniz elinizi tutarak, isterseniz de bu şekilde yandan askısını kullanarak kullanışlı hale getirebilirsiniz. Astarlama yapmayı düşünmüyorum. Dilerseniz daha sert yapıda olsun, isterseniz kalın keçe ile astarlama da yapabilirsiniz. Bence bu şekilde gayet şık, farklı bir çanta olmuş oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.